Ne oluyor? Bu kadar heyecanlı mı? Burası neresi? Müşteri telefonuna mı bakıyordum? Yoksa zamanda mı yolculuk yaptım? Hey, Sheng Xiaotang. Ne yapıyorsun? Sana acil dedim. Hala ne bekliyorsun? Ama ben zaten 48 saat fazla mesai yaptım. Olamaz, operasyon ekibi canla başla çalışıyor ama sonuçta. Gece geç saatlere kadar çalışmaktan ölüyor. Peki asıl kişi nasıl öldü? Hanımefendi, evlilik şarabını içme vakti geldi. Siz. Kahretsin, 996'dan kaçmayı başardım. Şimdi de ev içi entrikalarla karşılaştım. Gerçekten doğuştan çalışma kaderim var. Bu bedenin asıl sahibi de çok kötü durumda. Düğün gecesinde kendi hizmetçisi ve kocası tarafından zehirlenerek öldürülmüş. Olmaz, kaçmalıyım. Alçaklar, canımı geri verin. Ne yapıyorsun? Uzak dur. Beni öldürme, özür dilerim, seni öldürmek istemedim. Beni öldürme. İkinizi de korkutup öldüreyim bari. Beni öldürme, istemeden oldu. Hemen kalk. Bir bak, Şenşuli. O hiç ölmemiş. Hemen birini gönderip peşinden koştursana, kaçarsa. Ve ikimizin onu zehirlediğimizi herkese anlatırsa. İkimiz de biteriz. Birileri gelsin, peşine düşün. Emredersiniz. Der. Yakalayın onu, peşine düşün. Şu tarafa kaçtı, çabuk. Yok, yok be kardeşim. Yardım etmiyorsun. Eski insanlar da bu kadar duygusuz muymuş? Kaslı adam. Demek göğüs kasları esnekmiş. Bu kaslar, bu hatlar. Eğlence dünyasındaki gençleri fersah fersah geçiyor. Ne yapıyorsun? Arayın. Tek tek her yeri arayın. Şu an bunu düşünme zamanı değil, hayatım önemli. Vay, çok sert.
Sen de kimsin? Küçük ağzın şapır şupur konuşuyor. Ne dediğini anlamıyorum. Öpesim geldi. Sen de kimsin? Söylemezsen seni dışarı atarım. Dışarı at. Ay hayır hayır yapma. En iyisi şimdi açıkça konuş, yoksa seni düşman casusu olarak görüp yetkililere teslim ederim. Beyefendi lütfen bana yardım et, saklanmama izin ver. Eğer onlar beni yakalarsa beni öldürecekler. Cidden beni bu kadar kolay kandırabileceğini mi düşündün? Birkaç saçma sözle geçiştirebileceğini mi sandın? Çabuk, Mirza'dan emir var. O kadının asla kaçmasına izin verilmeyecek. Aradıkları kadın sensin. Yalvarırım sana. Kusura bakma yakışıklı, hayatta kalmak için her şeyi yaparım. Ben. Sen nasıl bir kadınsın? Bu kadar edepsiz olunmaz. Defol buradan. Ay. Gitmiyorum, yakışıklı, yalvarırım sana. Bir can kurtarmak 7 katlı babada yapmaktan daha hayırlıdır. Bak neden geldim. Tam da senin odana geldim, başkasınınkine değil. Demek ki bizim bir kader bağımız var. Beni alıp götürmelerine izin verecek misin? Çok gevezesin. Zavallı ben, küçükken anne babamı kaybettim, kimsesiz kaldım. Çabuk olun, çabuk. Nasıl olur da generalin konağından biri çıkar? Tek başıma sürgündeyken bir de ahlaksızın eline düştüm. Zor kaçtım, meteliğe kurşunu attım. Beyefendi, siz iyi birine benziyorsunuz. Eğer yardım etmezseniz, yine onların eline düşersem, vicdanım. Ömür boyu rahat yüzü göremez. Şu an fazla sorun çıkarmamak lazım. Kes artık. Al şu gümüşleri. Defol git. Bu haline bakılırsa, soylu bir ailenin oğlu olmalı. Meteliğe kurşun atarak kaçmaktansa. Onun konağına sığınıp hizmetçi olayım. Hem biraz para kazanırım. Kurtarıcım, minnettarım. Sana nasıl teşekkür etsem azdır. Hizmetçin olayım, ayda sadece. 5 tane gümüş yeter. Bayağı istiyorsun ha. 5 gümüşün soylu ailelerde. İkinci sınıf hizmetçi maaşı olduğunu biliyor musun? Şu pamuk gibi ellerine bak, hizmetçiye hiç benzemiyorsun. Görüyorum ki, ister antik çağ ister modern zaman olsun, kapitalistler hep aynı. Ama ben zekiyim. Çabuk öğrenirim, beni alırsan. Senin için canımı veririm. General, araştırdık. İmparator sizi başkente çağırıyor. Vietnam prensesiyle evlendirmek için. Evlilik bahane, asıl amaç askeri gücümü elimden almak. Kuzey sınırındakiler geri çekilse bile bu haberi alır almaz hemen saldırıya geçerler. İmparator, şanınızın kendisini gölgede bırakmasından korkuyor. Askeri güce düşkün olduğumdan değil, savaş yeniden başlarsa zarar görecek olan yine halk olacak. Bay 2, İmparatorun bu niyetinden vazgeçmesi için bir planın var mı? Evlilik fikrinden caydıracak bir şey. Madem bu kadar ısrarcı, hatta planına uyup onu eve götürüp sahte bir çift gibi davranabiliriz. Bu nişan işini benim için engelle. Beni burada tutmak istiyorsan. Ancak benimle evlenirsen, Beyefendi, Bu modern çağda bile. nadir görülen bir yakışıklı. O zaman kolayca evlenemem, değil mi? o zaman kendin seç. Ya parayı alıp gidersin, ya da benimle evlenirsin. Daha dikkatli arayın. O kadın nereye kaçtı? Affedersiniz beyefendi, evli misiniz? Ben küçük hanım olmam. Hayır, Peki kendini sana adayan bir kız kardeş var mı? tabii ki yok. Peki bir sevgilin ya da beyaz atlı prensin var mı? Ölü ya da diri, fark etmez. Yok. Çabuk aç kapıyı. O halde anlaştık. Bu kadar yakışıklı ve vücutlu biri.
Kimin kaybedeceği belli olmaz. Ne saçmalıyor bu? Dışarı çık. Aç kapıyı. Çabuk aç. Defol. Kaç. İki ömür yaşadım. Ama hiç bu kadar mükemmel göğüs kaslarına dokunmamıştım. Dokunması da çok güzelmiş. Bu gece burada uyuyacaksın. Ben başka odaya geçeceğim. Nihayet bu beladan kurtuldum. Bayan Shen. Uyandın mı? Bayan Shen. Ne kadar rahatsın. Dün gece o kadar korktuğun halde uyuyabildin. Uyan, eve dönme vakti geldi. Eyvah eyvah eyvah, işe geç kalacağım. Tam devamlılık ödülüm gidecek. Uyandın mı? Sabah sabah neden bu kadar tuhaf konuşuyorsun? Acaba aklında bir sorun mu var? Evet. Artık işe gitmem gerekmiyor. İmzala. Bu da ne? Evlilik belgesi, böylece her iki taraf da güvende olur. Yakışıklı adam gerçekten düşünceli. Güvenlik için Shen Shuli'nin kimliğini kullanmayalım. General, bu evlilik belgesindeki tarih çensi yılı mı? 2 yıl önceki evlilik belgesini imzalamadan bile bakmadı. Neyse ki sadece görüntü için, evlilik emrine uymak için. Tabii ki bir aptal bulmalıyız. Tamam. O zaman hanımefendi, eve dönelim. Hadi eve dönelim. Umarım general pişman olmaz. Bu kadın nereye kaçtı? Bir gün bir gece aradım. Bulamadım. Köpek köle, gözün mü yok? Bu kadar acele nereye? Paris. Küçük hanım, general döndü. General bir de generalin eşini getirdi. Hemen dışarı çıkıp karşılamanızı istedi. Ne? Generalin eşi mi? Babam ne zaman evlendi? Olamaz. Gidip ne olduğuna bakmalıyım. Bu generalin konağı benim kontrolümde olmalı. Nasıl oldu da bir hanımefendi çıktı? Olamaz. Kesinlikle olamaz. Hanımefendi geldi. Generalin konağı. Beni nereye getirdin? Hayalet duvarı. Emin değilim, bir daha bakayım. Oğlun baba. Olamaz, bu kadar da olmaz. Asıl kocanın babasıyla evlendim. Acaba asıl kişinin ruhu mu geldi? Yok artık. Hanımefendi. Hanımefendi.
Hanımefendi, ne oldu? Bu kişinin görünüşü. Neden bu kadar tanıdık geliyor? Baba, bu senin yeni bulduğun. Hanımefendi, yolculuk yorucu olmuştur. Hanımefendiyi içeri götüreyim. Kocacığım, Hayır. Beni görmüyor. Neyin var? Hanımefendi, Ying er, Doktor Sa. Ben. hemen. Tamam. Babam hiç kadınlara yaklaşmaz. Nasıl oldu da bana bir üvey anne buldu? Kocam, kesin o tilki kızı generali baştan çıkardı. Hadi canım, güpegündüz hangi namuslu kadın? Erkeklerin kucağına atılır ki. Sen de öylesin işte. Kocam, üvey anne varsa üvey baba da olur. O kadın öyle baştan çıkarıcı ki. Eğer generala bir çocuk verirse. Sen ne yapacaksın? Bir çare bulup onu kovmalıyız. Ne gibi bir planın var? O sınırlardan gelen bir köylü kızı. Bu general konağının hanımefendisi olacak biri değil. Şu tilki kızını nasıl halledeceğimi bir görsen. Eyvah eyvah, ne yapacağım? Bu reziller katil. çok tehlikeli, belki de kaçsam daha iyi. General, endişelenmeyin. Hanımefendi sadece biraz ürkmüş. Biraz dinlensin, iyi olacaktır. Teşekkür ederim doktor. Numara yapmayı bırak. General, affedin, küçük kızınız önceden bilmiyordu. General bu kadar varlıklıyken benim gibi biri. Size layık değil, izin verin gideyim. Evlilik belgesi imzalandı. Hanımefendi artık gitmek için geç kaldı. Sen de beni aldattın. Oğlundan bahsetmedin. Kardeşin sanıyordum. Ben, Neyse. Minger sandığın gibi değil. Yani seni tam olarak aldatmadım. Peki o koskoca oğlan nereden çıktı? Gökten mi düştü? ona anne olamam, gidiyorum. Eğer kaçarsan, evlilik belgesiyle gider seni bulmaları için şikayet ederim. Sen. İşin bitti, ensenden yakalandın. Neyse artık geri dönüş yok. En kötü her şeyi batırırız. Kalmamı istiyorsan. Bana bu evde ayakta durmam için bir güç vermelisin. Olur. Hanımefendi ne istiyor? Tüm halkı topla ve herkesin önünde ilan et ki. Bugünden itibaren ben bu konağın hanımefendisiyim. Sonra bana evin yönetimini, anahtarları ve defterleri ver. Bundan sonra. Evin içinde her şey benim sözüm geçecek. Peki. Anlaştık. Kabul ettin mi? Tabii ki. Oyun oynuyorsak tam oynayalım. Söz o zaman, eğer yalan söylersen. Ömrün boyunca savaşlarda para kaybedersin. Hanımefendi geldi. Aşıklar, güzel günleriniz bitti. Merak etme kocacığım. Her şey ayarlandı. İkram ettiğim çaya Yukao-san karıştırdım. İçerse 3 gün sonra yüzü çürüyecek. Bakalım generali nasıl baştan çıkaracak? Senin yöntemin işe yaradı. Babam ondan bıkınca. Sonra sessizce onu ortadan kaldırırız. Hem Generalin eşi geldi. Shen, efendim, söyleyemem. Zehirleme olayı ortaya çıkarsa. Xiaoying'in oğlu Sazalim. Kesinlikle öfkenin hedefi olurum. Günah keçisi. Efendim, geri döndü. Hem de generalin eşi olarak.
Mutlaka bize karşı bir planı vardır. Baba. Bu senin yeni eşin. Winger, terbiyesizlik etme. Eşimle 2 yıl önce sınırda evlendik. Bundan sonra o senin annen. Anneni görünce neden selam vermiyorsun? Ben. A. Bu evliliği kabul etmiyorum. Efendim, bak dedim ya, oğlun kesinlikle bana karşı gelecek. Kendi evliliğimle ilgili planlarım var. Fazla konuşma. Hepsini içeri çağırın. Evet, çabuk hanımefendiyi selamlayın. Generalin eşini selamlıyoruz. Bugünden itibaren hanımefendi bu general konağının ev sahibesi. Ev işlerini ve iç idareyi yönetecek, kurallara uymayanlar. Derhal konaktan atılacak. İkiniz de dahil. Evet, hanımefendiyi selamlıyoruz. Baba, biliyor musun, o aslında. Ah. Hadi kalkın kalkın. Herkese kırmızı zarflar hazırladım. Çabuk alın. Kurallara uyup iyi çalışırsanız her ay ikramiye alacaksınız. Hadi. Para dağıtmak böyle bir hismiş demek. Her şey hanımefendinin emirlerine göre olacak. Tamam, herkes işine dönsün. Bu Winger olmalı. Büyümüş de. Sen. Winger, annen seni ilk kez görüyor. Hadi gel de diz çök selam ver. Annen sana kırmızı zarf hazırladı. Sen. Aklını mı kaçırdın? Hocam, oğlun bu kadar sert, acaba? Çayın içine gizlice zehir mi koydular? Beni zehirlemek mi istiyorlar? Yoksa gerçekten bana tekrar zehir mi verecekler? Alışkanlıklarından vazgeçmeyen köpekler. Sen saçmalıyorsun. Ben bir generalin oğluyum. Zehirleme gibi bir şey yapabilir miyim hiç? Yapamazsan iyi olur. Ama önemli değil. Kocam beni koruyor. Eğer bana zarar vermek isteyen olursa, Kocam onu ölümden beter eder. Kan bedeli kanla ödenir. Değil mi? Tabii ki, aile kuralları der ki, aile fertlerine zarar veren, direkt sopayla öldürülür. Gelin çay bardağını getir. Ay. Anneme yeni bir bardak çay dökeyim. Ay, bardak neden devrildi? Yoksa çayda gerçekten zehir mi var? Tahya, Doktoru çağırın, zehri kontrol etsin. Hanımefendi, şaka yapıyorsunuz. Hemen size yeni bir bardak getireyim. neyse bugün ilk kez buraya geldim. Fazla sorun çıkarmayayım. Oğlum, gelin. Çabuk gelin bana secde edin. Bana anne deyin, artık bir aileyiz. Uslu oğlum, çabuk gel secde et. Annen sana kırmızı paket hazırladı. Laf dalaşı. Bir erkeğin diz çökmesini izlemek kadar keyifli mi? Sen. Yinger. Kocam, general şu. Tilki kızın büyüsüne kapıldı. Akıllı adam başına geleni bilir. Varız. Oğlum. Anneye saygılar. Gelin. Saygılar. En. Çok uslusunuz. Bundan sonra aramızda mesafe olmasın. Beni öz anneniz gibi görün. Gelin, sen de merak etme. Bana anne dersen, ömür boyu sana iyi davranırım. Hadi.
Çabuk alın, bu annenizin sizin için özel hazırladığı. Utangaç olmayın. Büyüklerden kırmızı paket alınca ne denir? Teşekkürler, anne. Rica ederim, rica ederim. Anneniz sizin için. Büyük bir sürpriz hazırladı. General ile konuştuk. General cephede düşmanla savaşırken zorlanıyor, erzak sıkıntısı var. Anlayış göstermeliyiz, bu yüzden yarından itibaren. General konağının harcamaları yarıya indirilecek ve her ay. Kişisel olarak imza atarak alınacak. Varis eşi de istisna değil. Sen, benim aylığımı şahsen almamı mı söylüyorsun? Ne cüret? Annem daha yeni geldi. Konak harcamalarını kısıyor. Üvey anne üvey oğluna kötü davranıyor. Bu duyulursa. General konağının itibarı zedelenir. Gelin, general konağının itibarı. Generalın cephede savaşarak, canla başla çalışarak kazandığı bir şey. Sizin savurganlık yaparak elde ettiğiniz bir şey değil. General konağının sizin için şan kazanmasını istemeden önce. Acaba general konağına ne katkıda bulunabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Değil mi? Ben. Bunu düşünebileceğini. Hiç beklemezdim. Winger bile bu kadarını düşünememişti. Yeni gelen bu hanımefendi kadar bile değil. Tamam, bugün yoruldum. Kocacığım, beni odama götür. Peki. Hoşça kal. Kocacığım, geçen sefer dedin ya, generalın bu seferki dönüşü. İmparatorun. Viyana'nın prensesiyle onu evlendirmek istemesinden dolayıymış. Sence Viyana'nın prensesi, eğer kocasının başkası tarafından alındığını öğrenirse ne yapar? Lianan prensesi kibirli ve zorba, eğer bu haberi alırsa, kesinlikle onu rahat bırakmaz. Yapamıyorum artık. Sizin bu iş çok zor. Bana daha fazla para vermesin. Bütün ev idaresini sana verdim. Şimdi. Bana aylık vermen gerekiyor. Haklısın. Peki eğer senin paranla para kazanırsam acaba? Bir kısmını alabilir miyim? Tabii ki, kazandığın kısım senin olacak. Gerçekten mi? Sen gerçekten tanıdığım en cömert adamsın. Ama merak etme, bana bırak, kesinlikle kar ederiz. Sen. Eyvah, bu aptal onu spor salonundaki kız kardeşim sanmışım. Sen git hadi, işine bak. Ben de hemen senin için para kazanmaya başlayayım. Peki, sen de erken dinlen. General, bugün olanlardan sonra, Varis'in kolay kolay söz dinleyeceğini sanmıyorum. Aslında onun sınırda zorluk çekmesini istememiştim. Bu yüzden başkentte kalmasına izin verdim. Ama yıllar sonra görünce, böylesine sorumsuz ve şımarık bir hale gelmiş. Önceden onu çok ihmal ettim. Bu yıllardır sınırda savaşlar oldu, generalin kendine bile zamanı yok, belki de. Prensin karakteri ebeveynlerine çekmiş, sonuçta generalin öz çocuğu değil. O zamanlar yolda prensi bulduk. Bundan sonra bu konuyu asla açmayacaksın. Emredersiniz, general. Bu antik hava çok güzel, telefon yok. Artık erken yatıp erken kalkıyorum. General nerede? General çoktan ordugaha gitti. Hanımefendi. Hanımefendi, prensesin sarayından haber geldi. Hanımefendinin hemen saraya gelmesini istiyorlar. Prenses. Prenses beni neden arıyor? Hanımefendi gidince anlayacak. Ne yapıyorsunuz? Beni bırakın. Hanımefendi. Hanımefendi. Şenşuli, sen öleceksin. Sen. Siz. Hassiktir, acaba karanlık odada yağ sahnesine mi geldim? Ne de olsa ben bir generalin eşiyim, prenses bana. Gerçek güce sahip bir generale karşı gelemez herhalde.
Az siktir, gerçekten cesaret etmiş. Prenses, lütfen sakin konuşalım. Ne derseniz yaparım. Kemiklerim yumuşaktır, dövmeden de itiraf ederim. Getirin onu. Vay anasını. Aman tanrım, gözlerimi ne kör etti. Bunlar. General Shao'dan ayrılman için yeterli mi? Prenses bana paramı dayatıyor. Birden prensesin. Oldukça mantıklı olduğunu düşünmeye başladım. Bu da ne böyle? Ama ben ve Xiao Guanyi. Bir anlaşma yaptık. Onu satamam ki. Fakirlik beni sarsamaz, güç beni eğmez. Prenses, ben ve General Xiao'nun aşk altından daha sağlamdır. Evlilik belgemizi imzaladık, bu dünyevi şeylerle. Satın alınamaz. Ölümcül elleri uzak tut. Yapma. Eğer General Shao'ya kıyamıyorsan, o zaman bu altınların hiçbirini alamazsın. General Shao'ya kıyamadığımdan değil ki. Şimdi altınları alırsanız, bu bana 1 milyon kazandığını söyleyip. Sonra da biletimi yırtmak gibi olur. Ama kabul edersem, General Xiao belki de. Beni gerçekten parçalayabilir. Bir yanda hayat, bir yanda para. Aman tanrım. Bana verdiğin bu sınavın biraz fazla acımasız olduğunu düşünmüyor musun? Sen sıradan bir kadınsın. Üstelik Xiao Wanyi'den 10 yaş küçüksün. Sen onunla birlikte olman da sadece onun nüfuzunu istediğin içindi. Ama bu altınların olsa, onunla olmaktan iyi değil mi? Chen Xiatang. Hayat önemli, hayat önemli, hayat önemli. Kim onun nüfuzunu istediğimi söyledi? İlişkimiz çok temiz, tertemiz bir işbirliği. General Xiao'yu seviyorum, nüfuz için değil. Sırf yakışıklı ve vücudu iyi diye. Onu ilk gördüğümde çok beğenmiştim. Zen. İyi düşün. Bugün benimle anlaşmazsan, yine de onu elde etmenin bir yolunu bulurum. O zaman hem insanı hem de malı kaybedersin. İn. San. Da malı da. Dur, kapatma. Prensesin bir işi yoksa, hanımı alıp eve döneceğim. Ver altınlarımı. Bu 2 ömür boyu. Zenginliğe en yakın olduğum an. Sen açık konuş, böyle tüylerimi diken diken ediyor. Bugün 1 dakika geç kalsaydım, hanım beni satardı. Ben satmadım ki. Garip, neden vicdan azabı çekiyorum? Onunla sadece işbirliği yapıyoruz. O benim para kazanmamı engelliyor. Hanım, işbirliğinde bana ihanet edenlerin, mezarlarında otların ne kadar yükseldiğini biliyor musun? Kesinlikle. Ama sonunda kabul etmedim. 2 büyük sandık altın. Ömrüm boyunca harcayabilirdim, yine de kabul etmedim. Prensese de söyledim, aşkımızın altından değerli olduğunu. İlk görüşte aşık olduğumuzu, sonra. İyi göründüğümü, vücudumun harika olduğunu, beni ilk gördüğünde beğendiğini, değil mi? Konuşma. Prensesin gönderdiği 2 dadı. Muhtemelen imparatorun da fikri. Sana yardımcı olmak içinmiş. Ama aslında bizim evlilik ilişkimizin gerçekliğini araştırmaya geldiler. Bu general olmak da pek kolay değil. Merak etme, bu tür oyunları çok izledim. Nasıl oynanacağını biliyorum.
General, orası olmaz. Beni çok gıdıklıyorsun. Bu kızın kafasında neler var? Rezil şeyler. Nasıl bu müstehcen konuşuyor? Bir düzen içinde. Gerçekten ister eski ister yeni zaman olsun. Kapitalistler hep aynı vicdansız. Hep gece geç saatlerde fazla mesai yaptırmayı severler. Bu sınırlardan gelen kadın çok vahşi. Kim söylemiyor ki? Gerçekten. Dadı. Utanç verici. Çabuk gidelim. Gerçekten. Beklemiyorduk. Generalimiz her zamanki ciddi ve sert halinden. Hanımıyla yalnızken tamamen farklı birine dönüşüyor. General ve hanımı bu kadar aşk dolu. Belki de yakında konakta. Bir bebek haberi duyabiliriz. Şenşuli, generalin çocuğunu doğurmak mı istiyorsun? Sonra da eskisi gibi ömür boyu başımda tepinmek mi? Riyanda Garasan. Bugün mutfakta kim nöbette? Bu domuz yemeklerini. Bana getirmeye cesaret ediyorlar. Kocacığım. Unuttun mu? Şenşuli konakta ilk gününden itibaren. Harcamaları yarıya indirdi. Hep senin aptal fikrin yüzünden. Sadece o kadını saraydan kovamadık. Üstelik prensesin öfkesini üzerime çekip azar işittim. Şimdi de domuz gibi yemek yiyoruz. Ne yapacağız? Kocacığım, öfkeni yatıştır. Bu saatte general muhtemelen saraydadır. Şimdi gidip onu halletsek iyi olur. Mantıklı. Babam yokken kim ona koruyacak? Hadi gidelim. Hadi. Şenşuli. Gizlice konak parasıyla bu kadar lüks yemek mi yiyorsun? Sabah sabah ne bağırıyorsun? Psikopat mısın? Sen. Gelsinler, bu cadıyı bağlayın. Ben. Kimi bağlayacaksın? Kocacığım, uyandın mı? Dün gece çok yorulmuş olmalısın. Hanımım, sen yoruldun. Ben senin hanımınım, görevim bu. Gerçekten birlikte uyuyorlar. Varis, şimdi mi fark ettin? Artık onlar bir çift oldu. Şenşuli, bana boynuz mu taktı? Varis, şimdi bunları düşünme zamanı değil. Sabah sabah ne gürültü? Anneni bağlatmaktan bahsediyorsun. Bu general konağının şimdi senin kontrolünde olduğunu mu sanıyorsun? Ben. İşe yaramaz şey. Baba, size yalvarıyorum. Bizim için adalet isteyin. Annem konakta kurallar koyup harcamaları kıstı. Biz de uyduk. Ama kendisi. Böyle güzel yemekler yerken bize saman yediriyor. Bu nasıl bir adalet? Gerçekten mi? Şikayet mi ediyorsun? Bu numarayı geçen hayatımda da görmüştüm. Hesap mı soruyorsun? O zaman bugün annen iyice. Oğlu ve geliniyle hesapları temizleyecek. General, ikinci dereceden bir memur olarak yılda 72.000 kazanıyor. 10 dükkan, toplam 200.000 kazanç. Yıllık ordu ödeneği 180.000. Bu kadar mı? General neredeyse tüm malikaneyi satacak. Orduya yatırdı. Binger aylık 200 alıyor. Gider 17.000, gelir 0. Gelin geldiğinden beri harcamalar katlanarak arttı. 2 ayda mücevherlere 30.000 harcandı. Deniz ürünleri ve ipek kumaşlara 20.000 Toplam 87.000. Peki ya kalan 5.000? Anne daha yeni geldi. Hemen hesap soruyor. Biraz cimri değil mi? Tamam, büyük hesaplara göre yapalım. Geçen ay, Prens kumarhanede 50.000 borçlandı, generalin hesabına yazıldı. Onun önceki ay, Prens sarhoşlar için 30.000 harcadı. Artı güzellik yarışması ve horoz dövüşü. Faizle birlikte toplam 40.000. Prens, şu ana kadar 120.000 borçlandın. Ben. Alçak. Ben orduda dikkatli davranıyorum. Sen ise başkentte. Akılsızca işler yapıyorsun. Generalin yüzünü kara çıkardın. Gelin. Eğer harcamaları kısmazsak, ya generalin. İflasını bekleriz ya da generalin. Rüşvet alması gerekir. Rüşvet mi harcamak istiyorsun? Hayır, istemiyorum.
General, önce borçları ödemeliyiz. Ama prensin odasında, karısının. Chen ailesinden getirdiği çeyiz dışında. Hiç para kalmadı. Geri ver onu. Artık evlisin, işte yapmalısın. Yarın benimle. Orduya katılacaksın. Baba. Asker olmak istemiyorum. Issız, soğuk yere gitmek istemiyorum. Baba, karımın çeyizi var, onunla ödesin. Olmaz. Kocanın karısının çeyizini alması ayıp. Zaten senin değil. Zen. Prens haklı, gelin buraya geldiğinden beri. Çok para harcandı, çeyizle açığı kapattık, bu doğal. Onların parasını son kuruşuna kadar almazsam, değişmezler. Faiz borcunu şimdilik ben ödeyeceğim. Prensesin çeyizi devlet hazinesine aktarıldı. Bugünden itibaren ikiniz de hazineden ayrılıyorsunuz. Kendi ayaklarınızın üzerinde durun. Kırınız da zararınız da size ait. Baba, ne demek istiyorsun? Ayrılık vakti, para kesesi yok artık. Baban seni istemiyor. Seni boğacağım. İyi misin? Eğer hala tövbe etmezsen bu prens unvanını da kaybedersin. Aile ve ülke için çabalıyorum. Böyle bir oğlum çıktı. Yazık. Bu kadar yorulmuşsun. Yarın Bay 2'ye söylemeliyim. Birkaç yetenekli muhasebeci bulsun. Sanıyordum ki sadece belalardan kaçmak için beni kullanıyorsun. Ama gerçekten benim için çabaladığını görüyorum. Masada uyurken üşüteceksin diye korktum. Uyumaya devam et. Teşekkürler. Sen de dinlen, yarın yine oyun oynayacağız. Önce sen uyu, beni bekleme. Büyük paralar kazanacağız. Bu, Tamam. Bu geçen sefer yemek istediğin mantı değil mi? Şöyle yapalım. Sen burada bir şeyler ye, ben Bay 2'ye yardım edeyim. Eşyaları arabaya koyalım, geri döndüğümde. Birlikte eve gideriz. Olur mu? Yeterince izlediler, artık yeter. git. Hadi, onu yakalayın. Xiaohan. Prenses yine paramı fırlatacak bana. Xiaohuan için biraz üzülüyorum. Gerçekten. Duydum ki, son zamanlarda çok tatlısınız. Eğer Xiaohuan'ı seviyorsan, neden karısını ayartmaya çalışıyorsun? Direkt ona git. Küstahlık. Ben prensesim. Kendimi nasıl sunarım? Eğer gerçekten birini seviyorsam, belki de olabilir. Ben adiyim, hayır. Gerçekten bu kadar tatlılar mı? Evet. Ama babam dedi ki, artık evlilik sözleşmesiyle Xiaoxuan'ı baskıntı tutamayakam ve beni başka bir ülkeye gönderecek. Shao Hanım ve General Shao, evlilikleri daha yeni. Sanırım duygular pek sağlam değil. Eğer prenses yapabilirse. Görünüşe göre son kozumu oynamak zorunda kalacağım. Bunu sen istedin. Muhafızlar, onu dışarı çıkarın. Emredersiniz. Prenses, lütfen iyi düşünün. Bana ne kadar para verirseniz verin. Hocamı satamam. Bunların hepsi özenle seçilmiş, iyi ailelerden gelen gençler. Genç, yakışıklı, güçlü ve uysal. Shao Hanım,
Bakalım beğeneceğiniz var mı? İki hayatım boyunca bu kadar yakışıklı erkek görmedim. Dilediğini seç, beğendiğini al. Jeta Ki Xiao Generali bana bırak. Olmaz, şu an şehvetle körleşecek zaman değil. Bir işçi olarak sözleşme ruhuna sahip olmalıyız. Prenses, affedin ama emrinize uyamam. Shao General dışında. Başka kimseyle evlenmem. Başka bir işiniz yoksa ben gidiyorum. Hepiniz onu durdurun. Bugün Shao Hanım mutlu olursa, büyük ödüller verilecek. Shao Hanım mutsuz olursa, hepinizin kellesi gidecek. Beni seç, beni seç, beni seç, beni seç. Yaklaşmayın. General, lütfen durun, size bir şey bildireyim. Sonunda zengin bir kadının genç erkekleri nasıl hissettiğini anladım. Zengin kadın genç erkekleri besliyor. Bulutların üzerindeki mutluluk. Karetsin. Shen Xiao Tang. Çok yakışıklısın. Haber salın. Bundan sonra kimin davetinde olursa olsun. Kim karıma yaklaşırsa onu askeri kampa süreceğim. Nereye gidiyorsun? Majesteleri bekleyin, PPT'mi hazırlayayım. Kesinlikle dünyanın en çok para kazanan kadını olmanıza yardım edeceğim. Kesinlikle evlilik yoluyla ittifaktan kurtulmanıza yardım edeceğim. Sizi bekleyeceğim. Ağabey, para kazandığımda seni besleyeceğim. Kimi beslemek istiyorsun? Tabii ki seni, yakışıklı. Bugün senin için ne kadar endişelendiğimi biliyor musun? Yolda senin kokulu keseni buldum. Bayki ile her yerde seni aradık. Neredeyse askeri kampı harekete geçirecektim. Sen ise bir grup erkekle eğleniyordun. Üstelik bir grup aktörle. Ben onlardan daha mı kötüyüm? Hayır hayır, tanıdığım en yakışıklı erkek sensin. O eğlence dünyasındaki gençlerden çok daha iyisin. Çok daha yakışıklı. Şu kaslara bak, şu hatlara. Abimin karın kaslarında kaymak istiyorum. Eğer durmazsan kendimi tutmayacağım. Uyandı. Eğer yarın unutursan, Sen ısırıyorsun. General, bu saatte hala neden dinlenmiyorsun? uyuyamadım. Biraz hava alayım dedim. Yoksa hanım tarafından kovuldun mu? Sanırım askeri eğitim yapmak istiyorsun. Ama General, bence hanım çok iyi. Her ne kadar. Biraz gürültücü olsa da. Ama generalin yanında, geçmişteki gibi. Gösteriş için gelenler değil. Sadece generalden bir şeyler almak isteyenler. General, hanıma karşı hiç mi bir şey hissetmiyor? Benim hissetmem ne işe yarar? O bana ne demek istiyor? Şu kaslara bak. Şu hatlara. Abimin karın kaslarında kaymak istiyorum. Eğer durmazsan kendimi tutmayacağım.
Chen Xiatang. Onu böyle taciz ettim. Ne yapacağım, ne yapacağım? Bundan sonra onu nasıl göreceğim? Hanım uyandınız. General kampa gitmeden önce. Size bizzat kahvaltı hazırladı. Uyanınca yemeniz için bekliyor. Ne? Sen, yeni doydum, biraz acıktım. Biraz daha yemek ister misin? Ben daha yemedim. Ben. Yeni doydum, biraz uykum var, uyuyayım. Sen. Önce sen söyle. Beni öpmek ister misin hala? Ah, Sheng Xiao Tang. Bir düğün yapalım. ah. Dün gece biz Hayır, sadece öpüştük, başka bir şey yapmadık. öpüştük işte. Daha ne yapacaksın? Üstelik sen başlattın. Sus. Hayır, demek istediğim sadece öpüştük, büyük bir şey değil. Sorumlu olmana gerek yok. Başkalarını öptün. Ben. Hayır, sadece seni öptüm. Seni seviyorum. Ah, Başkalarını öpmedim. Dün gece. İlk defaydı. Bana karşı sorumlu olmalısın. saçmalıyorsun. Oğlum bu kadar büyük. Başkalarını öpmediğine nasıl inanabilirim? Gerçekten öpmedim. Bu mesele Winger'le ilgili. Sonra detaylı anlatırım. Madem bana karşı hislerin var. Dün gece bana öyle davrandın. Geleneklere göre bir düğün yapmalıyız. Çok hızlı oldu. 35 yaşındayım. İlk defa sevdiğim biriyle karşılaştım. Hızlı değil. Peki. Seni zorlamayacağım. Düğün yapmak istemiyorsan, en azından bir aile yemeği yapalım. O zaman, ordudaki meslektaşlarımı ve ailelerini tanıştırayım. Seni generalin eşi olarak. Herkesle tanıştırayım. Olur mu? Olur mu? Tamam. Acaba güzellik tuzağına mı düştüm? Bu kadar acele etmesi, acaba yaşlı ev yanıyor mu? Ama o hala bilmiyor, Shen Shule aslında. Jiajing ile evlenecekti. O bu kadar geleneklere bağlı biri, eğer öğrenirse. Hala benimle olur mu? Bu krizantemleri şakayıklarla değiştirin. Daha neşeli olsun. Tamam. Yemek nişan töreni şeklinde hazırlansın. Malzemelerin hepsi en iyisi olsun. Tamam. Bu elma çürük. Hepsini kaldırın, yeni bir tabak getirin. Tamam. General. Sadece bir tanesi çürük. Onu değiştirsen yeter. Neden hepsini değiştiriyorsun? Onunla başlangıcımız zaten yeterince düzensiz oldu. Şimdi, hatta düğün yemeği bile yapılamadı. Sonraki ziyafetlerin hepsinin eksiksiz olmasını istiyorum. En azından aile yemeğinde onu mutlu etmek istiyorum. Pişmanlık olmasın. Eğer gerçeği bilirse beni kovar mı? Artık beni sevmez mi? Üstelik eğer başından beri ona yalan söylediğimi bilirse. Kesinlikle bana çok hayal kırıklığı yaşatır. Ama ona nasıl itiraf edeceğim? Eğer gerçekten söylersem. 2 ömür boyu kazandığım mutluluk da bir anda yok olur mu? Tanger, gel bakalım. Aile yemeği düzenlemesinden memnun musun? Tamam.
Hadi gidelim. Yine bu domuz yemekleri. Bunları yemem. Değiştirin. Shensetang'ın yediği gibi yemek getirin. Shensetang'ın yediği gibi yemek getirin. Prens. Siz biraz idare edin. Bugün bu yemekten sonra ikimiz de generalin konağından taşınmak zorunda kalacağız. Bundan sonra bu domuz yemeklerini bile yiyemeyeceksiniz. Seni köle, nasıl olur da bana böyle konuşursun? Konak son zamanlarda aile yemeği hazırlıklarıyla meşgul. Ben şimdi gidiyorum. Şimdi gidiyorum. Bekle. Aile yemeği mi? Ne aile yemeği? Benim haberim yok. General bir aile yemeği düzenleyip eşini resmi olarak ordu mensuplarının ailelerine tanıtacak. Bundan sonra eşi resmi general eşi olacak ve kimse ona dokunamayacak. Ne? O alçak kadın böyle bir töreni hak ediyor mu? Babam gerçekten aklını kaçırmış. Ah kocacığım, general o kadın yüzünden aklını kaçırmış. Bizi generalin konağından kovacak. Onun şatafatını görmektense. Direkt maskesini indirelim. İnanmıyorum. Kendini kurtarabileceğine. Evet, eskiden Shen Hanım onun öldüğünü görünce, senin onun manevi kızı olduğunu, senin asıl prenses olduğunu kabul etmişti. Eğer Shen Hanım onu orada ifşa ederse, bakalım babama nasıl yüz gösterir. Hadi. Mutfaktaki yemekler hazır mı? Herkes geldi mi? Çabuk yemekleri servis edin. General ve general eşine sonsuz mutluluklar dileriz. 100 yıllık mutluluklar. Shao General I tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tanger. Ne oldu? Bir şeyim yok. Bunların hepsi askerlerden. Shen ailesini tanıyan yoktur herhalde. General, Bayan Shen geldi. Eyvah. Tam da korktuğumuz şey oldu. Baba. Artık sizi aldatmak istemiyorum. Aslında ben Shen ailesinin kızı Shen Shuli değilim. Asıl veliaht prensle evlenecek olan da ben değildim. O. İşte o. O Hing şövalyesinin asıl kızı Shen Shuli. Asıl veliaht prensle evlenecek olan oydu. Ne cüret? Ne dedi nain farkinda emesen? Yani Bayan Shen aslında Veliaht Prens'le mi evlenecekti? Ama şimdi generalle evlendi. Böyle şey mi olur? Bu tamamen ahlaka aykırı. Dayong kurallarına göre general ve hanımefendi asla birlikte olamazlar. Evet, bu hiç mantıklı değil. Önce kalk, ne varsa. Aile yemeğinden sonra konuşuruz. Baba. Jean May Hackley. Nişanlım aslında Shen Shuli'ydi. Ama bilmiyorum neden nişan gecesi kaçtı. General ailesinin itibarını korumak için oğlum Bayan Shen'le anlaşmak zorunda kaldı. King May'nin onun yerine evlenmesini sağladı. Evet general. Ben Tengain. Veliaht Prensi sevmediği için kaçtığını sanmıştım. Ama şimdi anlıyorum ki Veliaht Prensi beğenmemiş, generalin peşine düşmüş. Veliaht Prens'in emri var. O kadını asla kaçırmayın. Lütfen bana yardım et, saklanmama izin ver. Yakalanırsam beni öldürürler. Shen. Hanımefendi, emeklerin için teşekkürler. Hocamsın sen, görevim bu. Şaobanyi, böyle yapma. Açıklayabilirim. Daha neyi açıklayacaksın? Aile şerefini bu kadar lekeleyen bir şey yaptın. Benimle gel. Baban sana ne yapacak bakalım. Hadi. Şaobanyi. Hanımıma kimse dokunamaz. Hanımımla 2 yıl önce sınırda tanışıp evlendik. Daha önce hiç başkente gelmemişti. Ona böyle iftira atamazsınız. Niyetin ne? Baba, sen onu biliyorsun. Bunu yaparak. Yong hanedanının yasalarına ve Shao ailesinin atalarına layık mısın? Eng Xiao Xuanyi, herkese layık. Baba. Bu kadın için şöhretini bile hiçe mi sayıyorsun? Bugün kararlıyım. Aile yemeğinde açıklık getireceğim. Öyle mi? Baba, senin bu cadı tarafından kandırılıp general konağının temellerini yıkmanı istemiyorum. General konağının temelleri seni ne ilgilendirir? Şaobanyi, eğer bugün böyle bir skandal yüzünden oğlumla halk önünde yüzleşirsen, şöhreti gerçekten mahvolur.
Hanımefendi, ne oldu? Doktor San. Yine beni zehirlemeye mi çalışıyorsun? Ne zehri? Beni suçlama. General konağına geldiğimden beri. Beni sürekli zor durumda bırakıp iftira atıyorsun. Çünkü geçen günlerde Senin tefecilerle işbirliği yapıp general konağını dolandırdığını ifşa ettim. bu yüzden bana kin besliyorsun. Şimdi yine beni zehirlemeye çalışıyorsun. Gerçekten de veliahtın dışarıdan biriyle işbirliği yapıp general konağını dolandırdığı söylentilerini duydum. Bunu ben de biraz biliyorum. Sen... O saçmalıyor. Hayatın üzerine yemin edebilir misin? Bana hiç zehir vermediğine. Ben... Edemem. Muhafızlar, bugün can meselesi var. Bu 3 kişiyi kelepçeleyin. Sonra sorguya çekilecekler. Bugün sizi uğurlayamayacağım. İzin verin. Baba. Baba. Zhao Xianyi. Ben senin öz oğlunum. Bana böyle mi davranıyorsun? General. Doktor, durum nasıl? Hanımefendi gerçekten de ağır zehirlenmiş. Ne? Ölmesi gerekiyordu ama nedense. Şu ana kadar hayatta kalmayı başardı. Gerçekten şanslı. Ölmesi gerekiyordu. Peki neden az önce kan kusup bayıldı? Gerçekten eski zehir yeniden yükseltti. Bu yaşlı adam da emin değil. Ama neyse ki zehirlenme üzerinden çok zaman geçmemiş. Önce zehiri temizleyip vücudu güçlendiren birkaç çorba yazayım. Yanlış olmaz. Bana hiç zehir vermediğine dair canın üzerine yemin edebilir misin? Ben. Tamam. O halde bu yaşlı adam şimdi hanımefendiye ilacını hazırlamaya gidiyor. Bay Ki, hanımefendinin zehirlenme olayını araştır. Bizzat sen git. Yarım saat içinde sonucu öğrenmek istiyorum. Emredersiniz. Sana nasıl hitap etmeliyim? Shen Xiao Tang. Yoksa Shen Sha Li Mi? Yine de bana Şenşiyatan de. Bu ismi daha uzun süredir kullanıyorum. Anlat bakalım. Bana kaç şey hakkında yalan söyledin? Yoksa... En başından beri mi beni kandırıyordun? En başından beri ben senin için. Sadece bir araç mıydım? Başta bana sığınmak için yaklaştın. Sonra seninle birlikteyken, sana seni sevdiğimi söylediğimde, seninle düğün yapmak istediğimde, içinden şunu mu düşünüyordun? Ben bir aptal gibi senin oyununa geldim mi? Hayır, öyle değil. Shen Xiao Tang. Beni gerçekten ne olarak görüyorsun? Bana çok kızgın olduğunu biliyorum. Çünkü sürekli senden bir şeyler sakladım. Ve bugün seni çok utandırdım. Ama ister inan ister inanma. Shen Shuli kimliği dışında. Sana karşı hissettiklerim hep gerçekti. Sana çok fazla sorun çıkardığımı biliyorum. Ve artık benimle birlikte olmayacaksın. Sen görgülü bir insansın. Şimdi benden tiksinmiş olmalısın. Merak etme, kendim gideceğim. Bu süre zarfında generalin ilgisi için teşekkür ederim. Beni sevdiğini söyledin. Gerçekten miydi? Evet. Benim hanımım olmak istediğini söyledin. Gerçekten miydi? Evet, Şimdi diyorsun ki, gitmek istiyorsun. Bu gerçek mi? hayır. Gerçek olsun ya da olmasın, benim hislerim gerçek. Seni seviyorum, hanımım olmanı istiyorum. Gitmeni istemiyorum. Tamam, ağlama. Bu yarım ömrümü, Büyük Yonk ve halkı için harcadım. Sınırları korudum. Sonunda kralın şüphesini kazandım. Shao Jing'i evlat edindim. Sonunda baba oğul düşman oldu. Neyse ki Tanrı merhametliydi. En çok saklamak istediğimi bana bıraktı. Yani Shao Jing'i sen mi evlat edindin?
O yıl sınır kasabası işgal edildi. Onların büyük ailesinden. Sadece bir terk edilmiş bebek kaldı. Küçük bir bebek orduda hayatta kalamazdı. Onu evlat edindim ve başkentte bıraktım. Sonra. Tüm dikkatimi savaşa verdim. Evlenmekle ilgilenmedim. Onu veliaht ilan ettim. Peki onunla ne yapacaksın? Bu ona bağlı. Ne yaptığına göre değişir. İnsanlar arasındaki kader bellidir. Bazı şeyler tutulamaz. General, soruşturma tamamlandı. İyi dinlen, hemen döneceğim. Baba, ben senin oğlunum, o kadın için. İçeri dışarı ayırt edemezsin. Diz çök. Diz çök. Xiao Ying. Sana son bir şans veriyorum. Kendin açıkça itiraf edecek misin? Yoksa kanıtları tek tek önüne sereyim mi? Eğer ikincisi olursa, kanun acımaz, sonucunu biliyorsun. Baba, ne diyorsunuz? Oğlunun söylediği her şey doğru. Bayan Shen bile tanıklık etti. Bayan Shen. Sen Tanger'in üvey annesisin, değil mi? Küçüklüğünden beri Tanger'e kötü davrandın, hafifçe dövdün. Ağır ceza olarak da hapsettin. Yanılmıyorum. Değil mi Bayan Shen? Sen bile kabul etmiyorsun. Peki. Bay Shen'i ve Shen ailesinin tüm hizmetkarlarını karşılıklı sorguya çağırmaktan çekinmem. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. General, lütfen merhamet gösterin. Kocama söylemeyin. Bitti, her şey bitti. King Mai. Yarım yıl önce Tanger seni kurtardı. Onun özel hizmetçisi yaptı. Shen malikanesinde ne kadar zor olursa olsun. Onun bir lokma yemeği varsa seni asla aç bırakmazdı. Ama sen ona nasıl tuzak kurdun? Shao Jing'i kışkırtıp onu öldürmeye çalıştın. Yerini almak için. Bu, Shen ailesindeki tek kurtuluş yolundu. Onun hayatını kurtarma iyiliğine böyle mi karşılık verdin? Bir köpek bile senden daha sadık olurdu. General, sakin olun. Lütfen sakin olun. Evet, evet, bu şehzade. Şehzade beni baştan çıkardı. Bu yüzden aklımı kaybetmiştim. General, lütfen sakin olun. Hayatımı bağışlayın. Köleniz olarak hizmet edeceğim. Hanımefendiye iyi bir şekilde hizmet edeceğim. General, sakin olun. Sen bu kadın, iftira atıyorsun. Baba, ben baştan çıkarıldım. Ben. Şehvetle kör oldum. Onun yalanlarına inanarak zehir verdim. Ama Shen Shuli ölmedi ki. Baba, lütfen bu sefer oğlunu affet. Tanger ölmedi, bu onun şansıydı. Buraya geldiğinde hala umursamaz davranıyorsun. İnsan hayatını ne sanıyorsun? Muhafizler. Shao Jing'in niyetleri kötü. Bugünden itibaren Shao ailesinin soy ağacından silinecek. Generalin konağından kovulacak. Hepsini dışarı atın. Baba. Bana böyle davranamazsın. Bu sana verdiğim son şans. Canını almadım. Bu bile Tanger'e karşı yaptığım bir haksızlık. Ben senin oğlunum. Beni koruman gerekir. O kadın yüzünden beni cezalandıramazsın. Baba. Shen Shuli bu kadın. Bana ve babama tuzak kurmaya cesaret etti. Ben onun oğluyum ama o yabancıyı tutuyor. Bu nasıl adalet? Vay canına, general baba oğul ilişkisini hiçe sayıyor. Hepsi o kadın yüzünden. Madem general onu bu kadar önemsiyor. O zaman onu kaçırırsak, general elimizde oyuncak olur. Shao Xian'i, Madam'sın merhametsizin. Ben de acımasız olurum. Sonuçta, bunu yapmam seni doğru yola getirmek için. Hanımefendi, general ile gerçekten çok aşıksınız. Generale kıyafet bile alıyorsunuz. Yapmayı bilmiyorum ama konaktaki nakışçılar yapar. Ama bunu ben aldım. Kesin beğenecek. Shen Shuli. Git ve General Shao'ya söyle. Karısını götürdüm. General, şehzade hanımefendiyi bayıltıp götürdü.
Xiajing, delirdin mi sen? Ha, evet, delirdim. Ama bunu sen yaptın. Düğün gecesi. Sen ölmüştün. Nasıl dirildin? Kaçmıştın. Neden geri döndün? Sen olmasaydın. Ben bu duruma düşmezdim. Böyle bir numaran olduğunu görememiştim. Babamın ruhunu çalıp onu kendine köle ettin. Sana her dediğini yapıyor. Benim gibi bir öz oğlunu bile istemiyor musun? Madem öyle, o zaman seni kullanıp onu tehdit ederek unvan devir belgesini imzalatacağım. Bu general konağının unvanı mutlaka benim olmalı. Xiajing, hiç vicdanın yok mu? Zhou Wanyi seni kendi elleriyle büyüttü. Ben. Xiajing, beni dinle. Şimdi beni serbest bırak, gidip babanla iyi konuşacağım. Yeter ki kötü yoldan dön, baban seni mutlaka geri kabul edecektir. Seni baştan çıkarıcı kadın. Öl. Bu kadar inatçı ve pişman olmamış birisin. Yaklaşma, ben senin oğlunum. Neden bana böyle yapıyorsun? Eğer gerçek oğlum olsaydın, ilk hatanda bacaklarını kırardım. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim, seni savaş alanından kurtardı. Büyüttü ama sonunda seni nankör bir kurt yavrusu yaptı. Ne diyorsun? O General Shao'nun öz oğlu değil mi? General konağının tek varisi değil mi? Yalan söylüyorsun. Ben general konağının tek varisiyim. Hep öyleydim. Seni savaş alanından alıp büyüttüm. Vicdanım rahat. Hadi, benimle ceza dairesine dön. Hayır, olamaz. Ben sıradan biri olamam. İmkansız. Hep senin yüzünden. Hep sen suçlusun. Keşke unvanı bana devretseydin. Hiçbir şey olmazdı. Benimle dön. Hayır. Madem bana böyle davrandın, önce sen ölmelisin. Tanger. Tanger iyi misin? Hemen git kendini kurtar. Tek başına pencereden atlayıp kaçabilirsin. Beni taşımak sana yük olur. Sheng Xia Otang. Beni baştan çıkardıktan sonra benden kurtulamazsın. Ne hayatta ne de ölümde. İyi misin? İyiyim. Artık seninle asla ayrılmak istemiyorum. Geçen herkes kaçırmayın. Cihan Allık Dükkanı açılış indirimi, %50,1 üye olana ekstra indirim. Üyelere %20 ekstra indirim. Ayrıca dükkanımızda teslimat hizmeti de başladı. Tüm ürünler kapınıza kadar hızlı teslimat. Bu tuhaf fikirleri nereden buluyor acaba? Buyurun efendim, içeri buyurun. Bu taraftan, buyurun, bu taraftan, buyurun. Prenses, geldin. Nasıl, planımı beğendin mi? Mükemmel değil mi? Tanger, haklısın. Bir kadının en büyük güvencesi kendi yetenekleridir. Yeter ki ben de Yong'un en çok para kazananı olayım. Babam beni başka bir ülkeye evlendirmeyecek. Artık generaliniz istifa etti. Senin bakman gerekecek. Gerçekten umursamıyor musun? Eğer değiştirmek istersen, bana söyle. Benim orada birçok iyi aile çocuğu var. Prenses, ne yapıyorsun? Şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Eğer hanım beni terk ederse, nasıl yaşarım? Bu yüzden bana iyi bakmalısın. Tabii, hanım. Bugün prensesin söyledikleri, hanımın hoşuna gitti mi? Ya sen? Başlangıçta her şeyi bırakıp benimle gelmekten pişman oldun mu? Majesteleri,
Evlilik emrinden kaçmak için. Sahte bir evlilik belgesiyle sizi aldattım. Ayrıca terk edilmiş bir çocuğu kendi çocuğum gibi gösterdim. Günahlarımın ağır olduğunu biliyorum. Bu yüzden askeri yetkilerimden vazgeçiyor ve general görevimden istifa ediyorum. Lütfen onaylayın. Hanım, bugün ne kadar kazandın? Fazla değil, tam generalime 10 kavanoz iyi şarap alacak kadar.